Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün sizlerle beraber yine harika bir yelek çalışacağız. Yakadan başlama, dikişsiz bir yelek çalışacağız. Yeleğim için ben şöyle buz mavisi bir renk seçtim. Rengimiz hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına uygun bir renk. İpim 100 gram 330 metre bebe yünü. Üzerinde kağıdı olmadığı için sizlere renk numarası veremeyeceğim. Siz benimle aynı renkte örmek zorunda değilsiniz ya da aynı incelikte iple örmek zorunda değilsiniz. Şişim 3 numaralı bir misinalı şiş. Siz 100 gramı 250 metrelik orta kalınlıkta bir iple 3 numara bir şiş ya da 3,5 numara bir şişle örerseniz benim ördüğüm yelekten biraz daha büyük bir yelek elde edebilirsiniz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve yeleğimizi çalışmaya başlayalım. Yeleğim için şişime 85 ilmek aldım. Örgümün ön yüzünden 4 diş haroşa sırası oluşturdum. Bakın 2, 4. Şu başlamış olduğumuz sıra. Bununla beraber 5 diş. İlmek sayılarını da ayırdım. Şöyle bir ön yaka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek. Bunun 2, 4, 6, 8 ilmeği ön pat ilmeğime ait. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek kol için ayırmış olduğum ilmeğim. 1 ilmek reglan ayrım ilmeğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 ilmek yeleğimizin arka sırt bölümü. 1 ilmek reglan artırım ilmeğim. 11 ilmek kol ilmeğim. Tekrar 1 ilmek reglan artırım ilmeğim ve 17 ilmek diğer yaka. Örgümün ön yüzündeyim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de bir sıra haroşa sırası elde edeceğim. Nereye kadar çalışacağım? Şu turuncu ayraca kadar. Turuncu ayraçta yaka düşürme çalışacağım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Ters ilmeklerle haroşamı oluşturuyorum. Ayracımı diğer şişime aldım. Ayraçlarımı çıkarmıyorum. Örgümün ön yüzünde reglan artırımlarda tekrar ilmek saymak istemiyorum. Turuncu ayraca kadar örüp geliyorum. Turuncu ayraca kadar geldim. Şu bir ilmek reglan artırım ilmeğimi ördüm. Ayracımı diğer şişime aldım. Burada 17 ilmeğim vardı. 2 ilmeğimi kısa satır ilmeğime alıyorum. Yaka düşürmeye 15 ilmeğim kaldı. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpim arkada. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Burada bir ip uzantısı olsun istemiyorum. Hemen yanındaki ilmeğimi de şöyle biraz sıkı örüyorum. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Reglan artırım ilmeğimi ters örüyorum. Haroşa olacak reglan artırım ilmeklerim. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. Kol ilmeklerimi ördüm. Reglan ilmeğime geldim. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim ters. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Yeleğimin arka sırt bölümü düz ilmeklerle örüyorum.
ve reglan ilmeğime geldim. Ayracımı kenara aldım, bir doladım. Reglan artırım ilmeğim, bakın bir ilmeğim ters. Ayracımı kenara aldım, bir doladım. Doladığım ilmeklerim, artırdığım ilmeklerim. Kol bölüm için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Reglan artırım ilmeğime kadar. Ayracımı kenara aldım, bir doladım. Bir ilmek ters. Ayracımı kenara aldım, bir doladım. Burada 17 ilmeğim vardı. 2 ilmek düz alıyorum. Örgümün ön tarafından yaka düşürme ilmeğimi, kaldı 15 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırıyorum. Hemen yanındaki ilmeği de şöyle biraz sıkı örüyorum. İp uzantısı olsun istemiyorum. Örgümün arka tarafından tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Ajur ilmeklerim de buna dahil olmak üzere. Diğer yakadaki kısa satır ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Yaka düşürme tekniğime. Burada 15 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım. Kaldı 13 ilmeğim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi bir sıkılaştırdım. Ajur ilmeğime kadar düz ilmeğimle devam ettim. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 3 ilmek ters, 1 2 3. Bir doladım. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. Bir doladım. Ajur ilmeğime geldim. Bakın. 3 ilmek ters. Reglan artırım ilmeklerim. 3 ilmek ters. Bir doladım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Bu her iki reglanda ve bu kolda nasıl çalışıyorsak diğer her iki ve reglanda aynı şekilde çalışıyorum. Kısa satır ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümü ilerlettim. 2 ilmek ördüm. Burada 15 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle, kaldı 13 ilmeğim yaka düşürme tekniğimizde. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeği örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Ve daha sonra örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Diğer yakadaki kısa satır ilmeklerime kadar. Kısa satır ilmeklerime geldim. 13 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım. 2 4 6 8 10 11 ilmeğim kaldı. Ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Ajur ilmeğime kadar düz ilmeklerimi ördüm. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 1 2 3 4 5 ilmek reglan artırım ilmeklerimi ters ördüm. Bir doladım. Kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. Ve diğer reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. 5 ilmek ters. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Her iki reglanda ne çalıştıysam diğer her iki reglanda da aynı şekilde çalışıyorum. İşlem tekrarı, teknik aynı. Yaka düşürme ilmeklerime kadar, yani kısa satır ilmeklerime kadar örüp geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 3 6 9 13 ilmeğim var. 2 ilmeğimi aldım. Kaldı 11 ilmeğim.
Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Beni takip eden sevgili hanımlar biliyor. Tüm yeleklerimde, bebek ve çocuk yeleklerinde yaka düşürme tekniğini çalışıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer yakadaki kısa satır ilmeklerime kadar. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 11 ilmeğim vardı. Bunun 3, 6, 8 ilmeğini kenar kat ilmeğime koyuyorum. 3 ilmeği aldım. Örgümün arka yüzünden son yaka düşürmeyi çalıştım. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Ajur ilmeğime kadar düz ilmeklerimle devam ediyorum. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek reglan ilmeklerimi, yani reglan modelimi ters ördüm. Haroşa örüyorum. Sonra bir doluyorum. Kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. Ve ajur ilmeğime geldim. İkinci reglana geldim. Bir doladım. 7 ilmek ters. Yani haroşa örüyorum. 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşadan sonra bir doladım. Yeleğimin arkası sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Bu şekilde kısa satır ilmeklerine kadar devam edelim. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 11 ilmeğim vardı. 3 ilmeğimi aldım. Kısa satır ilmeği olarak, yani yaka düşürmeye kaldı 8 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. 8 ilmeğim ön pat ilmeğime ait. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. İlmeğimde böyle bir ip uzantısı olsun istemiyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örerek diğer yakadaki 8 ilmek ön pat ilmeklerime kadar geliyor. 8 ilmek ön pat ilmeğime geldim. Örgümün arka yüzünden ilk ilklerini çalışıyoruz. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Ön pat haroşa ilmeklerimden bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmeğimi aldım ve son 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Reglan artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerimle devam ediyorum. Nereye kadar? Şöyle bakın. 1 2 3 4 ajur çalıştık. Şimdi ikinci modeli çalışacağım. Ters ilmeklerim 3 6 7 ilmek. 3 ilmek şu haroşa ilmeğine kadar, son 3 ilmeğe kadar örüp geliyorum. Düz ilmeklerimle. Bakın haroşa ilmeklerimi de düz ördüm. Ajur ilmeğimi de ördüm. Tam şu bir ilmek ortadan giden ilmeğim reglan artırım ilmeğim. Bir doladım. Bir ilmeğimi ters ördüm. Bir doladım. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum kol bölümünde. Tekrar bir ilmek reglan artırım ilmeğime kadar
Bakın şu 3 haroşa ilmeğimi de düz ördüm. Ajur ilmeğimden sonra bu bir ilmeği hep takip edelim. Bir doladım, bir ilmek ters, bir doladım, doladığım ilmeklerim, artırdığım ilmeklerim, yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Robada bir modeli tamamladık reglan kısmında. Bu şekilde. Bu her iki reglanda nasıl çalıştıysam diğer her iki reglanda da aynı şekilde çalışıyorum. Sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 8 ilmek ön pat ilmeklerimi de haroşa örüyorum. Örgümün arka tarafından 8 ilmek ön pat ilmeğime geldim. İlk yeri çalışacağız burada. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. İlk ilik yerini çalıştık. Diğer 2 ilmeğimi de haroşa örüyorum ters ilmeklerimle ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 2 4 6 8. Düz ilmeklerimle ajur ilmeğime kadar devam ediyorum. Ajur ilmeğime geldim. 1 2 3 4 ajur çalıştık. Reglam modelinde 5. ajuru çalışacağım. Bir doladım. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek haroşa çalıştım. Bir doladım. Kol bölüm için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Doladığım ilmeklerim, artırdığım ilmeklerim. Ve ajur ilmeğime geldim. Reglan artırım ilmeklerimde. Bir doladım. Tekrar 9 ilmek haroşa örüyorum ters ilmeklerle. Ve bir doladım. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda bakın 8 ilmek haroşa ilmeklerimi de örmeyi unutmuyorum. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 8 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. 8'er ilmek ön pat ilmeklerimi de ters ördüğüm için haroşa ilmeklerim arkadaşlar. Bu bana büyük bir kolaylık sağlıyor. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm, geldim. Robada bir modeli tamamladık. İkinci modele geçiyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Düz ilmeklerimle devam ediyorum. Nereye kadar? 9 ilmek haroşamız var ya, 9 ilmek haroşanın 2 4 ilmeğini örene kadar. Buraya kadar örüp geliyorum düz ilmeklerle. Ajur ilmeğimi de düz örüyorum. Bu 4 ilmeğimi de düz örüyorum. Bir ilmek reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım, bir ilmek ters. Bir doladım. Kol bölüm için olan ilmeklerim düz. Bakın buradaki haroşa ilmeklerim artık düz ilmek oldu. Bir modeli tamamlamış olduk robada.
Tekrar reglan artırım ilmeğime geliyorum. Ajur ilmeğimi düz ördüm. Burada 9 ilmek haroşamız var. 9 ilmeğin 4 ilmeğini düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek haroşa ters ilmekle bir doladım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Bu her iki reglanda ve kolda nasıl çalıştıysam diğer her iki reglan kolda aynı şekilde çalışıyorum. Sıra sonuna kadar, sıra sonunda 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden de ördüm geldim ters ilmeklerle. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra şu ajur ilmeğime kadar düz ilmeklerimle örüyorum. Bir doladım. 3 ilmek ters ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. Kol bölüm için olan ilmeklerimi düz örüyorum. İkinci modele geçtik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar reglen artırım ilmeklerimde artırmayı unutmuyorum. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Hani farklı bir teknik yok. Anlatabileceğim farklı bir işlem de yok. Örgümün ön ve arka yüzünden ördüm geldim. İkinci modeli çalışıyoruz. Robada daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Çünkü model işlem tekrarı arkadaşlar. Teknik aynı bir şey fark etmiyor. Bu şekilde 4 model çalışıyorum. 4 modelde 20 artırım olacak. Her modelde 5 ajur çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5. Sonra örgümün ön yüzünden 15 haroşa dişi oluşacak. Arka yüzünden gelirken ilik yerini açacağım. Şu şekilde 1, 2, 3 haroşa dişi oluşmuş. Bakın arkadaşlar. Ben de 4 modeli çalışıp geleyim. Daha sonra beden ve kol ayrımı için haroşa kısmını beraber çalışalım. Robamda 20 artırım çalıştım. 4 modelde her modelde 5 artırım çalıştım. Biliyorsunuz arkadaşlar 5 ajur. Örgümün ön yüzünden 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 haroşa dişi oluştu. Arka yüzünden gelirken de ikincilik yerini açtım. İlmek sayılarını da sizlere vereyim. Bir ön yaka 37 ilmek şu şekilde ayarladım. Şu bir ilmek sabit reglan ayrım ilmeğimi kol tarafına verdim. Bakın şurada zaten kendini belli ediyor. 37 ilmek bir ön yaka. Kol ilmeğim 53 ilmek. Burada da yine bakın bir ilmek sabit reglan artırım ilmeğimi kola verdim. Yeleğimin arka beden ilmekleri 65 ilmek. Diğer kol ilmeğim 53 ilmek ve diğer yaka 37 ilmek. İlmek sayılarımı verdim size. Ayraçlarla da ayırdım arkadaşlar. Şimdi haroşa sıralarını öreceğim. Ayracı da şişimden çıkarmak istemiyorum. Beden ve kol ayrımında tekrar ilmek saymak da istemiyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek pardon 8 ilmek ön pat ilmeklerimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Haroşa ilmeklerimi ters ilmeklerle oluşturduğum için.
Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Sıra sonuna geldim. Bir diş haroşa dişi oluşturdum örgümün ön yüzünden. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle haroşa örüyorum. Şu şekilde bakın. Arkadan ördüğüm zaman önde haroşam daha belirgin oldu. Örgünün ön yüzünden 4 diş haroşamı oluşturup geleyim. Daha sonra kol ve beden ayrımını beraber çalışırız. Örgümün ön yüzünden 4 sıra haroşa sırasını oluşturdum. Dilerseniz roba yükseklik ölçüsünü bir alalım. 15 santim roba yükseklik ölçümüz. İlmek sayılarımı vermiştim burada. 37 ilmek bir ön yaka, 53 ilmek kol, 65 ilmek arka, 53 ilmek kol, diğer ön yaka 37 ilmek demişim. Bunların toplamı 245 ilmek. Yani şu anda elimde toplamda 245 ilmeğim var. Örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünden beden ve kol ayrımını yapacağım. Kol ilmeklerini kapatacağım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Daha sonra bu yeşil ayraca kadar, yani kol ilmeklerine kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Burayı biraz hızlı geçeyim. Düz ilmek, farklı bir anlatabileceğim model yok, teknik yok şu anda. Yeşil ayraca geldim kol ilmeklerime. Ayracımı alıyorum. Kol ilmeklerimi kapatacağım. Örgümün ön yüzünden kapatıyorum. Bakın 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım düz olarak. Bu ilmeğimi diğer şişime taktım. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bildiğimiz klasik ilmek kapama tekniğiyle kapatıyorum. Ve sizler de nasıl alışıksanız o şekilde kapatın. Yeleklerimde ben genellikle 3 haroşa sırasını oluştururum. 4. haroşa sırasında kol ilmeklerimi de ters ilmeklerle kapatırım. Bu sefer 4 haroşa sırası oluşturdum ve kol ilmeklerimi düz ilmeklerle kapatıyorum. İlmekleri kapatırken de ne çok sıkı ne de çok gevşek kapatalım. Örgümüzü nasıl ördüysek o şekilde kapatalım sevgili hanımlar ilmeklerimizi. Bakın bu şekilde kırmızı ayıraca kadar geliyorum. Yani arka beden ilmeklerine kadar kol ilmeklerini kapatıp geliyorum. Kol ilmeklerimi kapattım. Kırmızı ayıraca geldim. Ayracımı alıyorum kenara. Bu bir ilmek. Kol ilmeğime ait bir ilmek de yeleğin arka sırt bölümüne. Bu 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. İlmeğimi bu şişime taktım. Şu şekilde. Kol ilmeğini kapattım. Örgümü döndürüyorum. Kol altında ilmek alacağım. Artırma işlemini yapacağım. Bakın şu şekilde ilmeğim çıktı. Takıyorum. Bak şu şekilde kolumuz oluşacak. Kol altında 6 ilmek artıracağım. 1,
2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek artırdım. Arka bedeni ve ön yakayı birleştiriyorum. Bakın. İlmeği kapattığım yerde şöyle bir ip uzaması oluyor. Bu beni biraz rahatsız ediyor. Bunu nasıl engelliyorum? Şöyle şuradan bakın. 2 katı taktım. Şişime taktım. İpim önde. Bir ilmek de yeleğin ön yakadan. Üçünün içerisinden bir ilmek aldım. İkisi zaten ilmek değil. Aradaki ip uzantısını kapatmak için biri ön yakaya ait. Örgümü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle ilmeğimi sıkılaştırdım. İpimi öne aldım. Bu 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum kol altında. Şöyle 1, 2, 3, biraz zorlandım bu ilmekte. 3 ilmek aldım. Şöyle 4, 5, 6 ilmek. Şu ilmeğimin de katını almışım. Onu da düzelteyim. Evet, düzelttim. Şimdi yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle devam ediyorum. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Kol altında niye ters olarak çalıştım? Kol altında ters çalışma sebebim kol altı ilmeklerim tok dursun. Bunun için kol altında ters ilmeklerle çalışıyorum. Bu kolda nasıl çalıştıysam diğer kolda da aynı şekilde çalışıyorum. İlmeklerimi düz olarak kapatıyorum. Dönüyorum, alt ilmek artırıyorum. Dönüyorum, o alt ilmeği ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda da 8 ilmek ön pat ilmeğim haroşa, yakadaki ilmeklerim düz. Bu şekilde çalışıyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Birinci kolda nasıl çalıştıysam ikinci kolda da aynı şekilde çalıştım. İlmek sayılarımı hemen veriyorum. Kol ilmeklerini çıkardıktan sonra elimde 139 ilmeğim kaldı. Kol ilmekleri kapattıktan sonra normalde 245 ilmeğim vardı ya. 53'er ilmek her iki koldan. Bir koldan 53, bir koldan 53 ilmeği çıkardım. 106 ilmeği çıkardım. Elimde kaldı 139 ilmeğim. Bir kol altında 6 ilmek. Diğer kol altında da yine 6 ilmek artırdım, 12. 139 artı 12, 151 ilmek elde ettim. Modelim için bana 7 ilmek daha gerekiyor arkadaşlar. 151 ilmek elde ettim. İlmeklerimi saydım. 7 ilmek bana gerekiyor. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden tüm ilmekleri bir sıra ters örüyorum ve bu arada da 7 ilmeğimi artırıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerim ters. Şu anda bana 7 ilmek gerekiyor. Yani 151 ilmek toplamda, 7 ilmek daha eklediğim zaman 158 ilmek. Yeleğimizin alt beden bölümü toplamasın arkadaşlar. Modelimiz çok da böyle açan bir model değil. Onun için buraya 7 ilmek daha ekleyeceğim. Ben şu şekilde artıracağım. Siz artık nasıl artırırsınız bilmiyorum. Şöyle kol altına doğru hemen anlatayım. Bakın kol altına yaklaştım. Şu ilmeğimin alttaki ilmeği aldım.
Bir ilmek aldım ve ilmeğimi tekrar ördüm. Bir ilmek burada, bir ilmek kol altında. Bu şekilde böyle ayarlayacağım arkadaşlar. 7 ilmeği. Bir ilmek de tekrar burada 3 ilmek de burada 6. Bir de şöyle arka sırt bölümünün ortalarda bir yerde artırırım. 7 ilmeği artırıp geliyorum sıra sonuna kadar. Örgümün arka tarafından tüm ilmeklerime bakın ters ördüm, geldim örgümün ön yüzündeyim. 7 ilmekte ilmeğimi artırdım. Toplamda 158 ilmek elde ettim. Örgümün ön yüzünden de bir sıra tüm ilmeklerimi düz örüyorum. 8 ilmek ön pat ilmeğim haroşa ve diğer 8 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Ve daha sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Örgümün ön yüzünden. Modelimizin ilk sırasını örgümüzün arka yüzünden oluşturuyoruz. Sıra sonuna kadar düz ilmeklerle ilerliyorum. Sıra sonunda da 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün ön yüzünden de sıra sonuna kadar geldim ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka tarafındayım ve modeli koyacağım. Burada 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Ters ilmeklerimle örgümün arka tarafında. Modelim 10 artı 2 3 6 8 ilmek ördüm kenar pat ilmeğimi. Artı 10 bu şekilde gidiyor. Aslında 12 artı 12 artı olarak gidiyor ama ana modelim 10 ilmek, ara modelim 2 ilmek. Şimdi burada 8 ilmek kenar pat ilmeğimden sonra 2 ilmek ters. Sonra 6 ilmek düz. Bakın örgümün arka yüzünden modelimin ilk sırası. Şöyle 1 2 3 4 5 6. Daha sonra 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Burada 2 4 6 8 kenar pat ilmeğimden sonra 2 4 6 8 10 ilmeğim bir model, aradaki şu 2 ilmeğim aradaki ara model. Şimdi 2 ilmek ters. Daha sonra 6 ilmek düz 1 2 3 4 5 6. 6 ilmek düz ilmeğimden sonra 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, daha sonra 2 ilmek ters ve sonra 6 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 6 ilmek düz 1 2 3 4 5 6 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 6 ilmek düz 1 2 3 4 5 6. Bu şekilde devam ediyorum. Diğer taraftaki 8 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde 10 ilmek kalana kadar. Bu bir modelin yine kurulumunu beraber yapalım. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 8 ilmek ön pat ilmeğimin dibinde 10 ilmeğim kaldı. Son modeli çalışıyoruz. Burada 2 ilmek düz. Daha sonra 2 ilmek ters. Ve 6 ilmek düz. 1 2 3 4
5, 6. 2 ilmek ters, 8 ilmek ön pat ilmeğimde ters ilmeklerle haroşa. Modelde bir sırayı oluşturdum ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İkinci sıradayım. Şu şekilde ters ve düz ilmekler. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünden. Model çalışmamıza şimdi burada başlıyoruz. Bakın 2 ilmek düz. Bu 2 ilmeği ne yapıyorum? Bakın şöyle 2 ilmeğin içerisinden şunu ilmeği şöyle aldım bakın. Öndeki ilmeği ön yüze, arkadaki ilmeği arkadan arkaya yer değiştirdim. Ve bu 2 ilmeği düz ördüm. Bakın ilmekler yer değişti. Dışarıdaki ilmek modelin içe, modelin içteki ilmek dışa geldi arkadan. Ve 6 ilmek de ters 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 2 düz ilmeğim var biliyorsunuz. Bunu yine ilmekleri değişiyorum. Burada da modelin içteki ilmek dışa, dıştaki ilmek içe gelecek. Bakın. Bu 2 ilmeğimi bu şişime aldım. Bu şişi arkadan aldım. Modelin içteki bir ilmeği aldım. Dıştaki ilmeği de aldım. Şişime taktım bakın. İçe doğru ilmeklerim yer değişiyor. Bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Sonra buradaki 2 ters ilmeğimi ördüm. Bu 2 ters ilmeği ara model. Daha sonra buradaki 2 ilmeğimin bakın yerlerini değiştiriyorum. Öndeki ilmeği şişin şu önünde ama modelin dışına doğru. Bu dıştaki ilmeği modelin içe, modelin içteki ilmeği dışa. Bu şekilde değiştirdim. İlmekleri yer değiştirdim ve 2 ilmeğimi düz ördüm. Sonra 6 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada yine 2 düz ilmeğim var. Bu ilmeklerim yer değişiyor. Bakın bu şişin arkasındaki ilmek öne, öndeki ilmek arkaya geçecek. Şöyle değiştiriyorum. Şişime taktım. Bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Sonra 2 ilmek ters ara modelimiz. 2 model çalıştık. Bir model daha beraber çalışalım. Tekrar bu 2 ilmeğimi ilmekler yer değişiyor. Ve düz örüyorum. 6 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Buradaki 2 düz ilmeğim yine içe doğru bakın. Bu dışarıdaki ilmek modelin içe, içteki ilmek dışa düz ilmekler. Yer değişiyor. Ve bu 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Sonra ara modelim 2 ilmek ters. 2 ilmek diyecektim. 2 model dedim. Bu şekilde devam ediyoruz. Nereye kadar? Diğer yakadaki şu son modele kadar yine son modeli beraber çalışalım. Sıra sonundaki son modele geldim. Şu aradaki ara modelimi ters olarak ördüm. 2 ilmek düz ilmeğimi yine bakın modelin içe doğru değiştirdim. Dıştaki ilmeği içe, içteki ilmeği dışa. Bu şekilde. Bu 2 ilmeğimi düz ördüm. 6 ilmek ters. Daha sonra 2 ilmek düz ilmeğimi yine yer değişiyorum. Modelin içteki düz ilmeği dışa, dıştaki düz ilmeği içe şekilde ve bu 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sonra 8 ilmek ön pat ilmeğimi
haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde 8 ilmek ön pat ilmeklerim hariç diğer ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. 8 ilmek ön pat ilmeklerim haroşa. Haroşa ilmeklerimi ördüm. Sonra bakın 2 ilmek ters örgünün arka yüzünde haroşa ilmeğinden sonra 6 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 6 ilmek düz, bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm geldim. Ön yüzünü döndürdüm. Modelde 3 sırayı tamamladık. Şimdi modelde 4. sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Sonra burada bakın 2 ilmek düz. Burada gördüğünüz gibi 2 ilmek düz ilmeğim var. Bunun bir ilmeğini düz ördüm. Bir doladım, artırdım. Burada bir ilmek düz, bir de arkada ters ilmeğim var değil mi? Bu 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Sonra 4 ilmek ters. 1 2 3 4. Daha sonra burada bir ters ilmeğim, burada düz ilmeğim. İlmeklerimin yönünü değiştirdim. Şişime taktım. Bakın şişimi arkadan aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmek ara modelimi ters olarak ördüm. 2 düz ilmeğimin bir ilmeğini düz ördüm. Bir doladım, artırdım. Bir düz, bir de arkada ters ilmeğimin içerisinden 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 1 2 3 4 4 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Bir ters ilmeğim, bir de düz ilmeğim. İlmeklerimin şöyle bakın şu düz ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişime taktım. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Eksilttim. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Sonra ara modelimi ters olarak ördüm 2 ilmek. Buradaki 2 düz ilmeğimi bir ilmek ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 4 ilmek ters ördüm. İlmeğimin yönünü değiştirdim. Şişimi şöyle arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım 2 ilmeğimin. Bir doladım, bir ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonundaki son modeli yine beraber çalışalım. Sıra sonundaki son modele kadar geldim. Bir ilmek ara modeldeki ters ilmeğimi ördüm. Bir ilmeğimi daha örüyorum. 2 ilmek. Bu bir ilmeği düz ördüm. Bir doladım, artırdım. Bir düz ilmeğin, bir de ters ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. 2 ilmeğin içerisinden aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Burada bir ilmek ters, bir ilmek düz ilmeğim. İlmeklerimin yönünü değiştirdim. Şişimi arkadan taktım. 2 ilmekten bir ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz. Daha sonra 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 4 sırayı tamamladım modelde. Örgümün arka yüzündeyim ve modelde 5. sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra 8 ilmek ön pat haroşa ilmeğimin dibinde 2 ilmek ters. Ajur ilmeğim de ters. Bakın 1 2 3. Bu 2 ilmeği söyledim önce, bakın. 1 ajur ilmeğimle 2, diğer ilmeğim 3. 3 ilmek ters. 4 ilmek düz. 1 2
3, 4 ve daha sonra 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Ajur ilmeğimi de ters örüyorum. Sonra 2 ilmek düz. 3 ilmek ters ve daha sonra 4 ilmek düz. Örgümün arka tarafından bu şekilde ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Sıra sonunda da 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüp geliyorum. Örgümün arka tarafından ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm geldim. Modelde 5 sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Modelde 6. sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Burada düz ilmeklerim çoğalıyor. Bakın arkadaşlar. 2 ilmek düz ördüm. 1 doladım. Bir düz ilmeğim, bir de arkada ters ilmeğim. Bu 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 2 ilmek ters ördüm. Bir ters ilmeğim var, bir de düz ilmeğim. İlmeğimin yönünü değiştirdim. Bu 2 ilmeğimin arkadan şişi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bakın burada eksilttim, doladım, artırdım. 2 ilmek düz. Burada düz ilmeklerimin sayısı artıyor. 2 ilmek ters. Şöyle bakalım mı modeli arkadaşlar? Modelimiz nasıl? Ters ilmeklerim kapanıyor. 1, 2 ilmek düz ilmeğimi ördüm ters ilmekten sonra. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 2 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Bakın artırdım, eksilttim. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişim arkadan taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bakın bu eksilttim. Doluyorum, artırıyorum. 2 ilmek düz. Daha sonra 2 ilmek ters. Modelde 6. sıradayız. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonunda bakın yine ajurdan sonra 2 ilmek düz ilmek. Ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafından tüm ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Sadece 8'er ilmek ön pat ilmeklerim haroşa. Ve modelde 6 sırayı tamamlamış oluyorum. Örgümün ön yüzünden sıra sonuna kadar ördüm. Daha sonra arka yüzünden de 8'er ilmek ön pat ilmeklerimi haroşa ve sonraki model kısmındaki ilmeklerimi de gördüğüm şekilde ördüm geldim. Tersi ters, düzü düz olarak. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeği örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 3, 6, 8. Daha sonra 3 ilmek düz ilmeğim. Bakın düz ilmeklerim çoğalıyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi. 1, 2, 3. 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bu 2 ilmeğimin biri düz, biri ters. Ve tekrar bir ters ilmeğim, bir düz ilmeğim. İlmeklerimin yönünü değiştirdim. Şişim arkadan taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Artırdım, eksilttim, eksilttim, doladım, artırdım. Ve 3 ilmek düz. Model artık kendini iyice belli ediyor. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir model çalıştık. Bir model daha beraber çalışalım. Ve sonrasında bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Eksilttim. Bu 2 ilmeğimin de yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Ters ilmeklerim kapandı. Bakın arkadaşlar. Sonra bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm ve 2 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Sıra sonunda yine bakın
Modeli kapatıyorum. Doluyorum. 3 ilmek düz. Sonra haroşa ilmeklerimi haroşa örüyorum. Modelde 8 sırayı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. 8 ilmek ön pat ilmeğim haroşa ve daha sonra yeleğimin model kısmında ilmekleri gördüğüm şekilde ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz örüp geliyorum. Modelde 9 sırayı tamamlamış oluyorum. Örgümün ön yüzünden ördüm. Daha sonra arka yüzünden de haroşa ilmeklerimi haroşa ördüm. Ön pat ilmeklerimi model kısımlarında bak ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm geldim. 9 sırayı tamamladım. Ters ilmeklerim kapandı. Modelde 10. sıradayız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra bir ilmek düz. İpimi öne alıyorum. 8 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir ilmek düz. Ara modelim 2 ilmek ters. Bir modeli bu şekilde kapatmış oluyorum. Bir model çalıştık. Tekrar bir ilmek düz, 8 ilmek ters. Ve bir ilmek düz, 2 ilmek ara modelim ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda da yine bir ilmek düz, 8 ilmek ters, bir ilmek düz ve 8 ilmek ön pat haroşa ilmeğimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim ve bir modeli kapattım. Bir modelimiz 10 sıra. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İkinci modelin ilk sırasını çalışalım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Ve 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 3, 6, 7 ve 8. Sonra 2 ilmek ters. 1, 2. Daha sonra 6 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve daha sonra 2 ilmek ters. 1, 2. 2 ilmek düz. Ara modelim hep aynı şekilde sabit gidiyor. Örgünün arka yüzünden düz, ön yüzünden ters olarak. 2 ilmek düzden sonra 2 ilmek ters. Ve 6 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 6 ilmek düz. Ve 2 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonundaki son modeli yine beraber çalışalım. Sıra sonuna geldim. İkinci modelimin ilk sırası. Ara modelimi 2 ilmek düz ördüm. Ve 2 ilmek ters. 6 ilmek düz. Daha sonra 2 ilmek ters. Ve 8 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünde ikinci modelin ikinci sırasındayız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Burada 2 düz ilmeğim var. Bu ilmeklerimin yönünü değişiyorum. Modelin şu dışındaki ilmeği içe, içindeki ilmeği dışa şeklinde yer değiştiriyoruz. Bakın
Bu şekilde. Ve bu 2 ilmeğimi düz ördüm. 6 ilmek ters. 6 ilmek ters ilmeğimden sonra bu 2 ilmeğimin de modelin şu dışındakini içindekini dışa yer değiştirdim. Ve bu 2 ilmeğimi de düz örüyorum ayrı ayrı, bakın 1 2 2 ilmek ara modelim ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. İlk modelin ikinci sırasında nasıl çalıştıysak ikinci modelin ikinci sırasında aynı şekilde çalışıyoruz. Sıra sonuna geldim. İkinci modelin ikinci sırası. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Modelin üçüncü sırasındayız, ikinci modelin. 8 ilmek ön pat ilmeklerimi haroşa örüyorum. Daha sonraki ilmekleri gördüğüm şekilde 2 ilmek ters, 6 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, bu şekilde ilmekleri gördüğüm şekilde örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda da 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm geldim yeleğimin model kısmında. Haroşa kısımları da haroşa ördüm ön patları. Modelimin dördüncü sırasındayım, ikinci modelimin. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Ve daha sonra bir ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Bir düz ilmeğim, bir de ters ilmeğim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım düz olarak. İpimi öne aldım. 4 ilmek ters. İlmeklerimin yönünü değiştirdim. Bu 2 ilmeğimin arkasından şişimi taktım. Bir düz ilmek aldım. Eksilttim. Bir doladım, artırdım. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir model bitti. Daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Şöyle yani sıra sonundaki 8 ilmek ön pat ilmeğime kadar. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde yeleğimin model kısmını ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. 8'er ilmek ön pat ilmeklerimi de haroşa örüyorum. Modelimde 5 sırayı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Geldim yeleğimin model kısmında haroşa ilmeklerimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Modelde 6. sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Şişim arkadan taktım. Eksilttim. 2 ilmekten bir ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Zaten ilk modelde anlattım, pardon. Sıra sonunda da 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka tarafından da haroşa ilmeklerimi haroşa, diğer ilmeklerimi de gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Modelde 7 sırayı tamamlamış oluyor. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm geldim. Modelde 7 sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Modelde 8. sıradayım. İkinci modelde. Ve ikinci ilik yerimi de açtım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 haroşa sırası oldu. Örgünün ön yüzünden arka yüzünden gelirken ilik yerimi açtım. Ve 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 3 ilmek düz. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden
Bir düz ilmeğimi aldım. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişimi arkadan taktım. 2 ilmekten bir düz ilmek aldım. Eksilttim, artırdım. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters. Daha fazla ayrıntılı anlatmaya gerek duymuyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde çalışıyoruz. Sıra sonunda 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra örgümü döndürüyorum. Örgümün arka tarafından yeleğimin model kısmında ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Ön pat ilmeklerimi de haroşa örüyorum. Modelde 9 sırayı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzünden ördüm. Modelimi tamamladım. Arka yüzünden de yeleğimin model kısmını ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Haroşalarımı da ördüm geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Modelde 10. sıradayım. Modeli kapatıyorum tamamen bu sıra. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 8 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 1 ilmek düz. Sonra 8 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 ilmek düz ve 2 ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp geliyorum. 2 modeli tamamladım. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın arkadaşlar. Ben yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar öreyim. Daha sonra etek ucundaki haroşa kısmını beraber çalışırız. Dedim ya, modelimiz çok açan bir model değil. Toplayan bir model olduğu için kol altı ilmeklerinden sonra 7 ilmekte artırdım. Bu şekilde bakın. Yeleğimizde toplamıyor. Yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm geldim sevgili hanımlar. 5 adet ilik yeri açtım. 5. adet ilik yerimi örgümün arka yüzünden gelirken açtım. Bakın son ilik yerini açtım. 8 model çalıştım. Şöyle 2, 4, 6, 8. Ve örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünden yeleğimin etek ucundaki haroşa kısmını çalışıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi haroşa çalışıyorum. Ters ilmeklerle bak. Yeleğimin modeli dediğim gibi çok böyle açan bir model değil. Hatta biraz da toplayan bir model. Bunun için ne yapıyoruz? Haroşada örgüyü açar. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şurada 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir ilmek eksilttim. Sıra başından sıra sonuna kadar toplamda 3 ilmek eksiltirim. Bu 3 ilmek etek kısmındaki haroşa lastiğimizin açılmasını, yani eteğinin volanlanmasını önler. Toplamda 3 ilmek, 1 ilmek bir ön yakada, 1 ilmek yeleğin arka sırt bölümü ve 1 ilmek de diğer ön yakada. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden böyle bir diş haroşa oluşturdum ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. Örgümün arka yüzünden de
sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yani haroşa ilmekleriyle ilerliyorum. Toplamda da 3 ilmek eksilttim sıra başından sıra sonuna kadar. Şöyle bakıyorum. Bu şekilde örgümün ön yüzünden 4 diş haroşa oluşturup geliyorum. Örgümün ön yüzünden 4 diş haroşayı ördüm, geldim. İlmeklerimi kapatıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu ilmeğimi diğer şişime taktım ve tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bildiğimiz klasik örgü kapama tekniğiyle örgümü kapatıyorum. Yalnız örgüyü kapatırken örgümüzü nasıl ördüysek o şekilde kapatıyoruz. Ne sıkıyoruz elimizi ne de gevşek tutuyoruz. Ben örgümü kapatayım. Düğmelerimi de dikip geleyim. İlmeklerimi kapattım. Düğmelerimi diktim, geldim. Şimdi dilerseniz beden genişlik ve boy ölçüsünü alalım. Yeleğimizin 28 santim beden genişlik. Enseden basen üstü etek ucu 37 santim. Yeleğim 1 ve 1,5 yaş için uygun bir yelek oldu. 1 yaşından 2 yaşına kadar giyer çocuklarımız bu yeleğimizi arkadaşlar. Yeleğimi biliyorsunuz 100 gramı 330 metrelik bir iple ördüm. İnce bir bebe yünüyle ördüm. Bir ip bitti. İkinci ipi hemen şöyle şuralarda bir yerde bağladım arkadaşlar. Çok az ördüm ikinci ipten. Sizler 100 gramı 250 metrelik yine bebe yünü bir iple örerseniz 3 numara bir şiş, bunu 3 numara bir şişle ördüm. Ben 1-1,5 yaş için bir yelek elde ettim ama sizler 2,5-3 yaş için bir yelek elde edebilirsiniz. Benim video içerisinde verdiğim ilmek sayılarıyla ve boyundaki modelle mesela 8 model çalıştım. Robamı da yine bu şekilde 4 model çalıştım. Aynen bu şekilde örerseniz 100 gram 250 metrelik bir iple dediğim gibi 2,5-3 yaş bir yelek elde edebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarımızda ve bir dahaki projelerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.